Balamir Han. Balamir, Avrupa Hunlarının 4. yüzyılın ikinci yarısında tarih sahnesine çıkışında, belirleyici rol oynayan hükümdarı ya da en azından Batı kanadının başbuğu olarak kabul edilir. Balamir adı, kaynaklarda doğrudan ve açık biçimde, yalnızca Got tarihçisi Vordanes'in Getica adlı eserinde geçer. Vordanes, Balamir'i açıkça Rex Hunnorum, yani Hunların kralı ya da hükümdarı olarak nitelendirir. Bu ifade, Hunların bu dönemde artık dağınık göçebe gruplar olmaktan çıkıp, merkezi bir siyasi otorite etrafında birleşmeye başladıklarını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Vordanes'in anlatımında, Balamir'in özellikle Gotlar üzerine yaptığı askeri harekatlar öne çıkar. Bu anlatılara göre Balamir, Ostrogot kralı Vitimer Vinitarius'u mağlup etmiş, onun torunu Vadamerca ile evlenerek, Got aristokrasisini Hun egemenliği altına almıştır. Bu evlilik yalnızca bireysel bir tercih değil, Hunların fetihlerini kalıcı hale getirmek için uyguladıkları, bilinçli bir siyaset anlayışının parçası olarak değerlendirilmelidir. Girek ve Latin kaynaklarında Balamir adına rastlanmaması, onun tarihsel kişiliğini tartışmalı hale getirmiştir. Bu kaynaklarda kaydedilen ilk Hun özel adı, Uldin yani Ulduz olarak geçmektedir. Ammianus Marcellinus'un, Hunların Gotlara yaptıkları saldırılarda, başlarında belirgin bir hükümdar olmadığı yönündeki ifadesi, Thompson gibi bazı tarihçileri, Balamir'in Gotlar tarafından icat edilmiş bir figür olduğu sonucuna götürmüşse de, bu görüş modern tarih yazımında büyük ölçüde reddedilmiştir. Çünkü Hunların, kısa sürede geniş coğrafyaları kontrol altına almaları, güçlü bir liderlik olmaksızın mümkün görünmemektedir. Kaynakların son derece sınırlı olması nedeniyle, Balamir Han'ın tarihsel kimliği kadar, hangi uruğa, hangi soya mensup olduğu da kesin biçimde bilinmemektedir. Ancak Avrupa Hunlarının, köken itibariyle Asya Hunlarının devamı olduğu yönünde, tarihçiler arasında genel bir mutabakat vardır. Büyük Hun Kağanlığı'nın, M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren çözülmeye başlamasıyla birlikte, batıya yönelen Hun kitleleri, yüzyıllar süren göç hareketleri sonucunda, önce Hazar Denizi'nin kuzeydoğusuna, ardından 4. yüzyılda İtil Nehri'ni aşarak, Kafkasya ve Karadeniz'in kuzey bozkırlarına ulaşmışlardır. Akdes Nimet Kurat, Hun boylarını birleştirerek devlet düzeni kuran Balamir'in, Asya Hunlarının yönetici hanedanı olan, Aşina soyuna mensup olabileceğini ileri sürer. Bu görüş, Hun siyasi geleneğinde hanedan sürekliliğinin önemine işaret eder. Öte yandan Bulgar yıllıklarında, Bulumar adıyla geçen Hun liderinin, Dulo uruğuna ait semboller taşıyan, bir bayrak altında hareket ettiği ve Bulgar topluluklarını etrafında topladığı kaydedilmektedir. Bu yıllıklara göre, Bulumar'ın oğlu Tigin Alp, savaşlarda ele geçirilen imparatorluk tacını babasına sunmuş ve bunun ardından Bulumar, kendisini Hunların hanı ilan etmiştir. Oğlu Alp Han'ın Kiev'de bulunan mezarında, Dulo uruğuna ait Baltavar tamgasının yer alması, Balamir ailesinin bu soylu uruğuyla bağlantılı olabileceğine dair güçlü bir ipucu sunmaktadır. Balamir adının kökeni ve anlamı, tarihçiler ve dilbilimciler arasında uzun süredir tartışılmaktadır. Pritsak, Balaber, Balamber, Balambir, Balamur ve Balamir gibi varyantları inceleyerek, adın Hun dilinde, Bala ile Mur birleşimi şeklinde çözümlenebileceğini ve yiğitlikte en büyük, cesarette üstün anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Bu yorum, Balamir'in askeri başarılarıyla da uyum içindedir. Diğerfer ise, Gotça Valamers biçiminden hareketle, adın parlak şöhret anlamına geldiğini ve Türkçe bulan ile börü kelimeleriyle ilişkilendirilebileceğini le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 l
fiziksel güç, hem de kutsal karizma ile tanımlandığını göstermektedir. Hunların batıya göçü ise rastlantısal değil. Asya Hunlarının Orta Asya'daki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri, iç mücadeleler ve Çin baskısı sonucunda gerçekleşmiştir. Yaklaşık milattan sonra 170 ile 350 yılları arasında Hunlar, kaynaklardan büyük ölçüde kaybolmuş. Bu dönem, Hunların sessiz ama istikrarlı bir biçimde batıya ilerlediği bir hazırlık safhası olmuştur. Hunlar batıya yönelmeden önce, Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırlarda, uzun süre hakimiyet kurmuş olan İskitler ve çeşitli Sarmat topluluklarının baskısıyla hareket etmek zorunda kalmışlardır. Bu bölgede yaşanan güç mücadeleleri ve göç dalgaları, Hunların siyasi birliklerini zayıflatmış, nihayetinde eski kağanlık düzenlerinin yıkılmasına yol açmıştır.
Hunların baskısıyla çözülmeye başlayan Sarmat toplulukları ise, birlik kuramadıkları için tarih sahnesinden silinmiş, yerlerini Baltık Denizi kıyılarına kadar yayılmış, Germen kabilelerine bırakmışlardır. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu kuzey sınırlarında bu yeni güçlerle, yani Sarmatlar, Vandallar, Gepitler ve Gotlar ile iç içe bir yaşam sürmeye başlamıştır. Özellikle Gotlar, zamanla bölgede en güçlü Germen topluluğu haline gelmiş ve Roma için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. 366 yılında Romalılar ile Gotlar arasında patlak veren savaş, bölgedeki dengeleri sarsmış, 370 yılında imzalanan anlaşma ise Gotların hareket alanını genişletmiştir. Bu süreçte Doğu Gotları yani Ostrogotlar, Dinyeper'le Don nehirleri arasına, Batı Gotları yani Vizigotlar ise onların batısına yerleşmiş ve Doğu Avrupa'nın hakim unsurları haline gelmişlerdir. Ancak bu hakimiyet, Hunların sahneye çıkışıyla kökten değişecektir. Hunlar, 4. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hem Çin hem de Roma kaynaklarında yeniden görünmeye başlamışlardır. Bu durum, Hunların uzun süren sessizlik döneminden sonra, tekrar güçlü ve örgütlü bir siyasi yapı haline geldiklerini göstermektedir. 355 ve 365 yılları arasında, Hunlar Aral Gölü çevresiyle, İtil ve Ten ırmakları ve Kafkasya arasında yaşayan, güçlü bir Sarmat topluluğu olan alanları mağlup etmiş, onların krallık düzenine son vererek yönetimleri altına almışlardır. Alanların Hun hakimiyetine girmesi, Hun askeri gücünü ve insan kaynağını önemli ölçüde artırmıştır. 370'li yılların kış aylarında, Hunlar Balamir'in liderliğinde İtil Nehri'ni geçerek, Avrupa içlerine doğru ilerlemişlerdir. Bu geçiş sadece bir askeri hareket değil, Avrupa tarihini derinden etkileyecek, büyük bir dönüşümün başlangıcıdır. Hunların bu ani ilerleyişi karşısında, bazı alan grupları paniğe kapılarak batıya kaçmış, önce Balkanlardaki Gotlara, ardından Vandallara sığınmışlardır. Böylece Hun hareketi, zincirleme bir göç dalgasını tetiklemiş ve kavimler göçünün fitilini ateşlemiştir. Balamir idaresindeki Hunlar, komutaları altındaki alan birlikleriyle birlikte Ten Nehri'ni geçerek, Doğu Avrupa'nın en güçlü siyasi yapılarından biri olan Ostrogot İmparatorluğu'nun topraklarına girmişlerdir. Ostrogot kralı Ermanarik, yönetimi altında 17 kavmin bulunduğu, büyük bir siyasi birlik kurmuştu. Ancak Hunların ani ve yıkıcı saldırısı karşısında, bu büyük yapı kısa sürede çökmüştür. Hun savaş taktiklerine alışık olmayan Ostrogot ordusu direnememiş, yaşlı kral Ermanarik, bu ağır yenilgi ve otorite kaybı karşısında intihar etmiştir. Ostrogotlar bundan sonra, iç işlerinde serbest bırakılmış. Ancak dış politikada Hunlara bağlı bir konuma düşmüşlerdir. Ermanarik'ten sonra tahta çıkan Vitimer, Hun hakimiyetinden kurtulmak için girişimlerde bulunmuş. Ancak Balamir durumu haber alır almaz, Güney Ukrayna'daki Erak Nehri kıyısında onunla karşılaşmıştır. Yapılan savaşta, Balamir mızrağını Vitimer'in alnına saplayarak onu öldürmüş ve böylece Ostrogotlar tamamen Hun egemenliği altına girmiştir. Bu olay, Hunların Avrupa'daki tartışmasız askeri üstünlüğünü ilan ettiği anlardan biri olmuştur. Balamir, Hunlardan kaçan Ostrogot gruplarını takip edince, bu topluluklar büyük bir korku içinde Vizigotların yanına sığınmışlardır. Böylece, bugünkü Romanya topraklarında yaşayan Vizigotlar da, doğrudan Hun tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Vizigot kralı Athanarik, 376 yılında, ordusunu Dinyester Nehri'nin dik kıyılarına çekerek, savunma hattı oluşturmak istemiştir. Ancak Hunların ani baskınları, hızlı süvarileri ve güçlü okçuları karşısında, bu savunma kısa sürede çökmüştür. Vizigot ordusu dağılmış, halkın büyük bir kısmı güneye kaçarken, Athanarik ve yanındakiler, Karpatlar üzerinden Macar Ovası'na sığınmak zorunda kalmıştır. Ancak Hunlar bununla yetinmemiş, Athanarik'in eski rakibi Fritiger'in liderliğindeki Vizigotları da, arkalarından takip ederek, bir kez daha mağlup etmişlerdir. Hun baskısından kurtulmak isteyen Gotlar, son çare olarak Tuna Nehri'ni aşarak, Roma İmparatorluğu topraklarına mülteci olarak kabul edilmeyi talep etmişlerdir. Bizans İmparatoru Valens'in onayıyla bu talep kabul edilmiş. Ancak bu karar Roma için ağır sonuçlar doğuracaktır. Roma topraklarına mülteci olarak yerleştirilen Gotlar, kısa sürede açlık, sefalet ve kötü idareyle karşı karşıya kalmışlardır. Roma yöneticilerinin baskıcı tutumu ve yolsuzlukları, Got halkının hoşnutsuzluğunu artırmış
ve 377 yılında büyük bir isyana yol açmıştır. Gotlar Kuzey Balkanlar boyunca ilerleyerek Roma topraklarını yağmalamaya başlamışlardır. Got lideri Fritigern, bu isyan sırasında Hunlar ve Alanlarla ittifak kurarak askeri gücünü artırmıştır. 9 Ağustos 378 tarihinde Edirne yakınlarında yapılan savaşta Hun-Alan yardımcı birliklerinin ani ve yıkıcı saldırıları Roma ordusunun dengesini bozmuş, Bizans İmparatoru Valens savaş alanında öldürülmüştür. Bu yenilgi, Roma askeri tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve imparatorluğun askeri üstünlüğü ciddi şekilde sarsılmıştır. 376'daki kavimler göçünden sonra, Hunlar yaklaşık 25 yıl boyunca daha çok iç teşkilatlanmalarına yönelmiş, bu süreçte doğrudan Roma topraklarına büyük çaplı bir saldırı düzenlememişlerdir. Balamir'in ne zaman öldüğü ve yerine kimin geçtiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Bulgar yıllıklarında, Bulumar'ın 378 yılındaki büyük zaferden kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple öldüğü ve yerine oğlu Tigin-Alp'ın geçtiği kaydedilmiştir. Bu bilgiler, Hun yönetiminde hanedan devamlılığının korunduğunu göstermektedir. 412 ve 413 yıllarında, Hun ülkesini ziyaret eden Bizanslı tarihçi Olimpiyodoros, Hun Kağan'ının adını Karaton olarak kaydetmiştir. Bununla birlikte, 400'lü yıllardan itibaren, Doğu ve Batı Roma ile diplomatik ve askeri ilişkileri yürüten kişinin Uldız olduğu görülmektedir. Uldız'ın, Balamir'in oğlu ya da torunu olduğu düşünülmekte ve genellikle Avrupa Hunlarının ikinci Kağan'ı olarak kabul edilmektedir. Bu dönem, Hunların Avrupa siyasetinde kalıcı bir güç haline geldikleri süreçtir. Balamir Han, Avrupa Hunlarının siyasi birlik halinde tarih sahnesine çıkmasını sağlayan, askeri dehası ve liderliğiyle çağının dengelerini değiştireni unutulmaz bir Türk hükümdarıdır. Onun dönemi, Hunların Alanlar ve Gotlar gibi güçlü kavimlere karşı yenilmezlik şöhreti kazandığı ve Avrupa'nın kaderini belirleyen kavimler göçünün fiilen başladığı dönemdir. Balamir liderliğindeki Hunlar, Roma dünyasında büyük bir korku ve hayranlık uyandırmış, Latin ve Bizans kaynaklarında olağanüstü süvarilikleri ve okçuluk becerileriyle anılmışlardır. Bu askeri üstünlük, Roma ordularının alışık olmadığı hareketli savaş tarzına dayanmakta ve imparatorluk savunma sistemlerini etkisiz hale getirmekteydi. Bu yönüyle Balamir Han dönemi, yalnızca Hun tarihi açısından değil, Avrupa ve dünya tarihi açısından da derin izler bırakan bir kırılma noktasıdır.